Saturday morning with a massive rocket barrage from Gaza striking across Israel. We start in the Middle East, where security forces in southern Israel have moved to a war footing. With the Israeli Security Cabinet formally declaring war. What we're looking at now is a bloodbath designed to exact revenge on the Gaza population on behalf of the Israeli public. 7 Ekim'de İsrail-Filistin arasında son yılların en şiddetli çatışması başladı. Kuşatma altındaki Gazze şeridini yöneten Hamas, İsrail'e yönelik büyük bir roket saldırısı başlattı. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına İsrail misilleme yaparak karşılık verdi. Her iki taraftan da yüzlerce sivil hayatını kaybederken Batı medyasının yaşananları taraflı dille aktarması eleştirilerin odağına oturdu. So far, more than 900 Israelis are said to have been killed in the past few days. 1,000 Israelis are now known to have been killed in Hamas attacks over the weekend. Tarafsızlık iddiasıyla yayın yapan İngiliz medya kuruluşu BBC'nin ölen İsrailli siviller için öldürülenler, Filistinli siviller için ise ölenler ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. BBC, yanlı yayın yapmak ve ikiyüzlü olmakla eleştirildi. We see extraordinary manifestations of language, like the BBC, which is of course notorious in the Israel-Palestine conflict, despite its ideology of objectivity, just sort of the epitome of complete lunacy in so-called objective reporting. The overarching storytelling around the Israel-Gaza conflict is really based in the Israeli narrative, which means simply that Palestinian lives effectively don't matter, whereas Israeli lives are very much humanized. Sorry, it's very, excuse me, very difficult to look at these images, Jake. And the family members, their friends, their loved ones, cousins, brothers, sisters. Batı medyasında yer alan taraflı ifadeler kadar sosyal medyadaki haberlerin dezenformasyon boyutu da dikkat çekiciydi. Dolaşıma sokulan ve bir anda binlerce kişinin paylaştığı o haberlerde Hamas'ın 40 İsrailli bebeğin başını kestiği ileri sürüldü. But I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities, babies, their heads cut off. That's what they said. We've seen one particular instance of effectively misreporting and lies and fake news spreading like wildfire. The Israeli Defense Force discovered the bodies of 40 babies and young children. They've been killed, some even beheaded. Anadolu Ajansı iddianın hemen ardından İsrail ordu sözcülüğüyle temasa geçmiş ve ellerinde iddiayı teyit eden kanıtlar olmadığı bilgisine ulaşmıştı. Ayrıca bölgede görev yapan İsrailli gazeteci Oren Ziv de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda başı kesilen bebeklerle ilgili herhangi kanıt olmadığını açıklamıştı. We have not seen the evidence of that. We have asked the Israeli Defense Forces, the IDF, 3 times to confirm those numbers. They have not yet. Is it true that Hamas carried out beheadings of 40 children? Well, it looks like that isn't true because there's been no evidence to this. Because Palestinians have basically been categorized effectively as unpeople, humans that are just, well, human animals, to use the word of the Israeli officials. And that's very much how the mainstream narrative captures the story as well. Ancak doğrulanmamış bir bilgi olmasına rağmen bu yalan haber İsrail ve Avrupa'nın yüksek tirajlı gazetelerinde birinci sayfadan dünyaya duyuruldu. The point is, of course, this is an ongoing war between Israel and Palestinians, and part of that is an informational war. It's a propaganda war. Propaganda operations of the Israeli state. Children have already been massacred in Gaza. They've already been beheaded by Israel's aerial bombardments, but that is of little to no report in the Western reportage. Let's start with the Islamist militant group that carried out this attack. The US Defense Department has described this weekend's actions by Hamas as, quote, ISIS-level savagery. Diğer yandan Batı medyasında yer alan pek çok yayında Hamas'ın terör örgütü DAEŞ'le eş tutulması ve Filistinli sivil kayıpları yeterince yer verilmemesi Batı toplumlarında Filistin'e yönelik nefreti körüklediğine dikkat çekiliyor. You should be dragged through the streets in front of your kids. That's okay, thank you.